Herkese merhaba, herkese iyi bayramlar, mutlu bayramlar, kavurmalar yenildi mi, kıyma olacak etler kasaba gitti mi, ne bileyim sucuklar dolduruldu mu? Sanırım hepiniz hayır diye sesleniyorsunuz. Çünkü ülkemizde her şeyin çok pahalı olduğu gibi kurbanlıklar da çok pahalı artık. Çoğu kişi kurban falan kesmiyor. Fakir fukara böyle önceden kurbandan kurbana et görürdü. Artık o da yok. Ülke olarak otomatik vejeteryan olduk diyelim. Neyse biz konumuza dönelim. Biliyorsunuz uygun fiyatlı müstakil evler ve köy evleri videoları yapıyoruz. 250 bin TL, 1 milyon TL aralığındaki hesaplı ev ilanlarını inceliyoruz. Ama bu videoda bütçeyi biraz yükselteceğiz. 1 milyon, 3,5 milyon arasındaki ev ilanlarını inceleyeceğiz. Daha popüler ve daha merkezi yerlerde olacak bu ilanlar ve daha az tadilat gerektiren evler olacak. Hesaplı ucuz evler videomuzda Perşembe ya da en geç Cuma günü yayında olacak diyelim ve hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız Muğla Datça'dan Kızılan satılık müstakil köy evi demiş. Kapak fotoğrafında da bu evi görüyorsunuz zaten. 2 milyon 800 bin TL fiyatı var. 10 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 37 metrekare bir alanı var. Tek katlı bir ev. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Şöyle bir açıklamasına bakalım ne demiş. İşte Kızlan Köyü bir yanı yemyeşil dağlarla çevrili, bir yanı Ege Denizi, bir yanı Akdeniz'e bakan şirin bir Ege köyüdür demiş. Aynı zamanda badem ve zeytin ağaçlarıyla Datça'nın en sakin ve huzurlu köylerinden olan Kızlan Ovası yörenin en verimli ovalarına sahip tarımın ön plana çıktığı bir köydür demiş. Köyün merkezinde yer alan müstakil köy evi özel yapım iç dizaynıyla döşenen şirin köy evimiz tüm incelikleriyle eski yapının değeri korunarak restore edilmiştir demiş. Bunun harici işte çeşitli bilgiler vermiş köyle ilgili. Detaylı okumak isteyenler ilandan bakabilirler. Ben çok uzatmak istemiyorum. Konum zaten hani Datça'da ve işte hani plaja, denize böyle yürüme mesafesinde bir yer. İşte bu mesafeye gelirseniz 2,5 kilometre, muhtemelen burası daha da düşük, 1 kilometre civarında bir yer. İşte Datça'nın merkezine inmek isterseniz 3,5-4 kilometre, Reşadiye 3 kilometre civarında. Yani neredeyse Datça'nın içinde diyebileceğimiz bir yer. Evet, şimdi metrekareye takılanlar olabilir. Şöyle ilk önce bir fotoğraflarını açayım. Yani 37 metrekareye ne yapabiliriz diyenler olabilir. Tabii ki kalabalık aileler için uygun bir yer değil burası. Ama böyle Datça sevdalıları, Datça aşıkları için böyle 2 kişilik, hatta hadi bilemediniz bir de çocuk olsun 3 kişilik yaşamlar için ideal olabilir. Bakın evi çok güzel. Zaten eski bir Datça köy evi. Dışında çok güzel yapmış gerçekten. Kepenkleri böyle mini bir işte avlu mu derler, ne derler, balkon mu derler. İşte duvara çok güzel 2 tane resim yapmış. Böyle ön tarafa bir yağmurluk saçaklık gibi bir şey yapmış. Köy bu. Köyde kalabalık bir köy. Zaten artık böyle popüler yerlerde ıssız köy bulmak da çok zor. Yani evet, ev küçük ama gerçekten böyle koyu Datça sevdalıları var. Onlar için ideal olabilir. Evi de çok beğendim açıkçası. Hem böyle dış görünümüyle hem iç kısmıyla çok şirin, çok güzel bir şey yapmışlar. Böyle 37 metrekarelik bir alana. Çok güzel bir ev sığdırmışlar diyelim. Bu arada ben fotoğrafları da geziyorum sizin için. Bakın bu da içi. İç kısmı da her şeyle yani dört dörtlük restore edilmiş, tadilatı yapılmış. Yani alan küçük. İşte şurada küçük bir mutfak, burada bir oturma alanı mevcut. İşte mutfakla salon zaten aynı bitişik bir alanda bulunuyor. Şöyle ben gezdiriyorum, bu arada bol bol fotoğraf çekmiş. Ya her şeyi gerçekten çok güzel e, dizayn edilmiş. İşte ahşap, taş, işte dış kepenkler, içerideki merdiven olsun. Yani her şeyle bakın tuvalet, banyo.
Buralarda çok iyi tadilat yapılmış durumda. İşte duşakabini, banyosu, tuvaleti, her şeyi özenle yapılmış. Bakın küçük bir asma kat yapılmış buraya yatak odası için. Yani belki böyle 365 gün yaşam için biraz çok sıkışık olabilir ama böyle yazlık olarak kullanacaksanız ve çok kalabalık bir aile değilseniz bence gayet ideal. Hem denize çok yakın, hem Datça'ya çok yakın. Neredeyse yürüme mesafesinde diyelim. Böyle kepenkleriyle işte iç dekorasyonuyla gerçekten dört dörtlük yapılmış bir yer. Fiyat konusuna gelecek olursak 2 milyon 800 bin TL tabii ki böyle bütçeli bir ev değil, hele 37 metrekare için, ama burası da sonuçta Datça. Yani bu bölgelerde böyle hani böyle çok ucuza ev bulmanız, özellikle merkezi sayılabilecek yerlerde de çok mümkün değil. Ortalama bir fiyat, belki bir tık biraz daha düşse olabilir diyelim ama yine de takip etmekte fayda var. Emlakçısının cep telefon numarasını vereyim: 0530 633 0904. Eğer düşünürseniz emlakçısıyla irtibata geçip Datça'daki bu şirin evle ilgili bilgi alabilirsiniz. Yine hep hatırlatıyorum, yine videonun açıklamasında da bu ilanın linkini bulacaksınız. Oradan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz dedik ve hemen hızlıca ikinci ilanımıza geçtik. Germencik merkezde 2 numara tajlı 2 kelepir ev. Bakın bu bir tapuda, tek tapuda 2 tane ev geçiyor. Açıklamasını biraz sonra yapacağım. 1 milyon 150 bin TL fiyatı var. Aydın Germencik Hıdırbeyli mahallesinde 16 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 228 metrekare bir alanı var. Oda sayısı 5+1 diyor. Kimden? Emlak ofisinden, müstakil tapulu bir yer. Açıklamada ne demiş? Aydın Germenci Kıdırbeyli mahallesinde 228 metrekare müstakil parsel içinde 2 adet bağ evi ve 2 numaraj bulunmaktadır diyor. Elektrik suyu mevcuttur. Merkezde bulunmaktadır. Etrafında eczane ve kurumsal marketler, hastane, karakol mevcuttur demiş. Tren yoluna yürüyüş mesafesindeymiş. Konutunun arka tarafında birçok havuzlu villa yapılacak şekilde parselizasyon yapılmış bir proje bulunmaktadır ve çok kısa zamanda yüksek değer kazanacaktır demiş. Mülkün satılma nedeni yurt dışına taşınmaktır demiş. 3 kat imarlı inşaat yapım izni mevcuttur. Kendi yerimiz olduğu için alıcıdan hizmet bedeli alınmayacaktır demiş. Bu emlakçının evi ama hani böyle bir emlak komisyonu da almıyor kendi evi olduğu için, anladığım kadarıyla. İlk önce şöyle konumuna bakalım. Iğdırcık nereye yakın? Kuşadası düşünenler için yorumlarda görüyorum bazen. Bakın 28 kilometre bir mesafede, işte etrafında okulların olduğu, işte ne bileyim hasta, işte eczanenin olduğu, alışveriş merkezlerinin olduğu bir alan bir de. Hani bu tarz şeylerde de sorun yaşamayacaksınız. Yani Kuşadası'na 28 kilometre, aracınız varsa çok uzak bir mesafe sayılmaz. İşte ne kadar da yarım saatte bir şekilde ulaşabilirsiniz plajlara veya Kuşadası merkezi diyelim. Yarım saat olmazdı, 40 dakikada olur. Aşağı yukarı bir rakam veriyorum zaten. Yani bu bölgede yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir bölge. 1 milyon 150 bin TL metrekaresi de iyi. Bir de 2 tane ev var diyor. Bu yüzden benim böyle biraz da ekstra bir ilgi alanıma girdi diyelim. Bakın güzel bir bahçesi var. Evet, hani bu proje alanını da göstermiş. Bakın sizin ev burada. Şu 236 yazan yerde hemen arkasında da böyle villa proje olarak onaylanmış. Yani yarın öbür gün işte buralarda böyle diyor ki emlakçısı, bu villalar yapıldığı zaman diyor sizin evinizde otomatik olarak değerlenecek diyor. Yani şunu anlatıyordum. Güzel bir avlusu var, yine güzel bahçeleri de var. Bu avlunun içerisinde 2 tane ev var anladığım kadarıyla. Böyle ilanlar olunca böyle ilgimi çekiyor benim. Söylediğim gibi yani tamam, hani tapu ortak alınmaz ama niye olmasın? Böyle yakın bir akrabanız vardır, ne bileyim kardeşiniz vardır, yakın bir arkadaşınız vardır. Hani böyle bütçeniz tam denk düşmüyordur.
Ya diyebilirsiniz işte tamam hani işte ne kadar 1.150.000 hadi pazarlık mazarlık 1.100.000'e aldınız diyelim. İşte 550 siz verip 550 o verip veya ya da duruma göre işte artık kendi aranızda nasıl çözeceksiniz bilmiyorum. Böyle ortaklaşa bir köy evi, yazlık gibi bir şey alınabilir. Niye olmasın? Yani sonuçta e, aynı evde olmayacaksınız. Tamam aynı avluda ama yine de herkesin kendi farklı bir hayatı olacak. Bitişik nizam evleri düşünün. Mesela işte Cunda'da, Ayvalık'ta tamam farklı ev ama yani bitişik yan yanasınız. Neredeyse hani bu bahçedeki mesafeden bile daha yakın durumdasınız. Öyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani yakın bir komşum olarak düşünebilirsiniz. Daha hesaplı hale getirmiş olabilirsiniz diyelim. Çok uzatmayalım. 1.150.000 fiyatını söyledik. Cep numarasını ileteyim. 0553 373 87 59 cep telefon numarası. Kuşadası'na yakın bölgede ev düşünenler için olsun bu ilan ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Ayvacık Taşboğaz 210 metrekare arsa içinde 55 metrekare 1+1 yapılı taş ev diyor. 1.900.000 TL fiyatı var. Çanakkale Ayvacık Taşboğaz köyünde 2 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 55 metrekare brüt, 45 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 210 metrekare bir alanı var, toplam alan. Oda sayısı 1+1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Çanakkale İncisi Ayvacık'ta 20 dakika mesafede en güzel koylara erişebileceğiniz, hayallerinizdeki köy evinde yaşarken karlı bir yatırım da yapacağınız taş ev ve arsası diyor. Müstakil parsel, tamamı 210 metrekare, elektrik ve su abonelikleri olan, hemen oturum için uygun. Bahçe içerisinde incir, nar, asma, badem, dut ve ceviz ağacı varmış. Ulaşımı kolay konumda, doğa manzaralıymış. Bakın şeyini de yapmış. Hiç konumdan incelememize gerek kalmadı. Gülpınar'a 15 kilometre, Ayvacık'a 19, Kumbağalar plajına, denize 16 kilometre, Tavaklı plajına 19 kilometre, Akliman'a 22 kilometre, Assos'a 25 kilometre mesafede, oldukça yakın sayılabilecek mesafeler. Deniz için düşünüyorsanız şayet. Yani aracınız da varsa 15 dakikada 20 dakikada hemen denizde olabileceğiniz ve oldukça güzel plajlar bunlar. Soğuk Ege denizi için ideal bir alan diyelim. Ya tam işte bir klasik işte Assos evleri gibi olan taş ev. Bahçesi de çok güzel bir bahçe. Tabii ki daha da güzelleştirilebilir. Bakın işte taş ev mi? Taş ev. Gayet de taş ev. Yani böyle yıkık döküklüğü yok. İşte biliyorsunuz işte 1.700.000 ev buluyorsunuz ama 1 milyona da işte masraf gerektiriyor. En azından bunun öyle çok ağır bir tadilatlık durumu yok diyelim. Bunun harici hep aşağı yukarı aynı şeyler. İç kısmı ile ilgili fotoğraf koymuş mu? Bir ona bakalım. Var mı iç kısmı ile ilgili? Evet, iç kısmı ile de fotoğraflar koymuş. Bakalım şöyle bir inceleyelim. Yani iç kısmı da yapılmış. Duvarları işte yer, mutfak, banyo, yani gerçekten hemen böyle oturmaya hazır, müsait durumda olan bir ev. Bakın görüyor musunuz taş duvarın kalınlığını? Yani kaç santimdir bu? 50 santim mi 60 santim mi bilemedim ama sapasağlam bir ev diyelim. Yani bahçe de büyük, geniş bir alan. Yine Kaz Dağları'nda düşünen bir izleyicimiz vardı. Bilmiyorum hani evin metrekaresi küçük gibi biraz ama bilmiyorum belki ekstra bir konteyner gibi bir şey konulabilir mi? Bir şey yapılabilir mi? Çünkü bahçe buna müsait durumda. Fotoğraflarında bol bol gezdik. Assos tarafında müstakil köy evi düşünenler için orta seviyeli bir ilan diyelim. 1.900.000 TL fiyatı var. Belki bilmiyorum pazarlık olur mu olmaz mı? Onu da emlakçıyla, mal sahibiyle detaylı olarak görüşürsünüz diyelim. Cep numarası 0541 466 58 23. Cep telefon numarası, yine hatırlatayım, bu ilanın linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Ve bir hatırlatma daha,
Lütfen bu ilanı böyle bir ay, 2 ay sonra izliyorsanız ilk önce bir linkleri kontrol edin. Ev duruyor mu, durmuyor mu? Ona göre telefonla arayın diyelim ve bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Şimdi neredeyiz? Ali Türk Gayrimenkul'de satılık köy ev demiş. 1 milyon 100 bin TL fiyatı var. Balıkesir Gömeç Kuyu Alan mahallesinde. 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. Brüt 83 metrekare, net 43 metrekare, açık alan 40 metrekare. Yani 43 metrekare tabanlı 2 katlı bir ev olarak düşünün. Yani 2 kat olursa ne yapıyor işte 80 metrekare bir alan oluyor size. 40 metrekarelikte bir bahçeniz oluyor. Oda sayısı 1+1 demiş. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Gömeç Kuyualan Mahallesi'nde satılık köy evi. Yani Gömeç'i biliyorsunuz artık hani Ayvalık'tan taşan insanlar yavaş yavaş böyle yavaş yavaş değil bayağı hızlı bir şekilde artık Gömeç tarafına oradan işte Burhaniye'ye doğru taşıyorlar. Denize yakın bir alan işte plajlara gitmek isterseniz aşağı yukarı 7 kilometre civarında bir mesafe diyelim. Gömeç merkezi yine 6 kilometre mesafede. Ayvalık tarafına gitmek isterseniz de 20 kilometre mesafede. Yine yakın sayılabilecek, popüler yerlere yakın sayılabilecek bir mesafe. 1 milyon 100 bin TL'de yani Gömeç koşullarında çok abartılı bir fiyat değil. Ama tabii ki evin biraz tadilata ihtiyacı var. Şöyle bir bakalım. Yani dış kısmı iyi ama sadece şu bir alanda mı artık bir odada mı burayı tam olarak anlayamadım. Veya böyle acaba bahçe avlusu gibi bir alan mı onu da tam çözemedim. O yıkıklık nerede? Ama hani böyle komple yıkık durumda değil ev. Dış tuğlaları ateş tuğlayla örülmüş. O da iyi durumda gözüküyor. Böyle bahçesinin de örülü olması bu da bir avantaj. Evet nedir işte çatı elden mecburen geçmek zorunda. Ee, Bahçe güzel küçük bir bahçe var. Böyle çok büyük olmasa da yine böyle bir nefes alabilecek kadar bir alan var. Yani bu da açıkçası denize yakınlık olarak ve fiyat olarak uygun bulduğum ilanlardan birisi diyelim. Çünkü Gömeç tarafları, Ayvalık tarafları, köyler vesaireler hiç boş kalmıyor biliyorsunuz. Alternatif olarak düşünebileceğiniz ilanlardan birisi diyelim. Çok fazla uzatmayalım. Cep numarasını ileteyim. 0535 518 1107 cep telefon numarası. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi bu ilanımız nereden? Bu da Pelitköy'de hemen zaten biraz önceki köy evinin böyle biraz daha denize Burhaniye'ye bağlı olan kısmı ama denize daha yakın bir kısmı diyeyim. Nefes Gayrimenkul'den Pelitköy'de arsa fiyatına müstakil ev diyor. 3 milyon 750 bin TL fiyatı var. Bursa, Balıkesir, Burhaniye, Pelitköy mahallesinde 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 115 metrekare brüt 90 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 4+2. Müstakil tapulu takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? 2 katlı müstakil alt katında 3 oda 1 salon açık mutfak 1 adet genel banyo WC ve avlusu bulunmaktadır diyor. Üst katında tamamen bağımsız 1 adet oda 1 salon 1 mutfak genel banyo WC ve büyük bir teras bulunmaktadır diyor. Bu da 2 ayrı ev olarak düşünebilirsiniz. Birbirinden bağımsız girişleri de var anladığım kadarıyla. Yani birinde oturup birini kiraya verebilirsiniz. Böyle bir seçenek olabilir. Veya yine dediğim gibi yakın akrabalarınızdan biri varsa, arkadaşlarınızdan biri varsa bir katını onlar kullanabilir, bir katını siz kullanabilirsiniz. Brüt kullanım alanı 115, net kullanım alanı 90 metrekareymiş. Isıtma için altyapı tesisatı hazırlanmıştır. Son dönemlerde de Pelitköy mahallesi konumu gelişimiyle popüler olan yoğun bir şekilde göç alan yerleşim yeri olup mahalle geneli neredeyse tamamen kayalık zemin üzerine inşa edilmiş büyük bir mahalledir diyor. Denize yakınlık 4 kilometre, toplu ulaşım, marketler, eczane, okul, sağlık ocağı gibi imkanlar var diyor. Havaalanına 15 kilometre, Burhaniye merkeze de 8 kilometre mesafede diyor. Yine söylediğim gibi denize yürüme mesafesinde bir yerdesiniz. Tamam 4 kilometre çok yakın değil ama bir şekilde yine
gidilebilir. Hadi tamam, yürüyerek gitmediniz. Bisikletle gidilir. Ne bileyim, scooterla gidilir. Arabayla gitseniz zaten 2 dakika mesafede. Yine bilmeyenler için şöyle hemen böyle bakalım. Burası normalde Burhaniye ilçesine bağlı ama hani daha çok böyle Gömeç taraflarına, işte Ayvalık taraflarına, çünkü denizi, gerçekten plajı vesairesi güzel bir konuda. Zaten Ayvalık'a da 20 kilometre bir mesafedesiniz. Gömeç yine 8-9 kilometre mesafede. Gerçekten hani bu fiyat olarak biraz yüksek ama niye aldım bu ilanı onu da açıklayayım. Pelitköy çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Fiyatlar zaten şu an hani böyle, bu arada ben fotoğrafları açtım. Siz onları incelerken ben yorumumu da yapayım. Pelitköy çok hızlı bir şekilde fiyat artışı oluyor. Yani neredeyse hani böyle bu gidişte Ayvalık taraflarına böyle fiyatlar yaklaşacak gibi. Çünkü bu alanda dediğim gibi denize girme olanağınız var. Yani örnek veriyorum, Ayvalık merkezde denize giremezsiniz. İşte Sarımsaklı'ya, işte Cunda'ya vesaireye gitmeniz gerekiyor ama burası tam plaj bölgesi. Popüler yerlere de yakın olduğu için işte Ayvalık'tı, Gömeç'ti, o taraflara da yakın ve ev gerçekten dört dörtlük, her şeyle tertemiz, pırıl pırıl bir ev. Yani bu fiyat e, nasıl derseniz bilemiyorum ama yani evet, bir tık düşük olsa iyi olurdu diye düşünüyorum ama hani evin de gerçekten her şeyi çok temiz, her şeyle yepyeni duruyor. Size hiç böyle hiç masraf çıkarmayacak bir ev. Yani bunu da göz önüne alın. Evet, belki hani 2,5'a bu metrekarelerde, bu katta bir yer bulacaksınız ama işte bu tadilat masrafı, inanın size öyle bir kat daha bir fiyat yazacaktır. Bunun en azından e, işte fotoğraflarda beraber de görüyoruz. Hiç bir masrafı yok. 1 TL bile harcamadan hemen gidip oturabileceğiniz bir ev. 2 katlı olması da bir avantaj. Küçük böyle bir bahçe gibi bir şey de var. Demin biraz önce fotoğraflarda gördüm. Bahçe mi diyeyim ona, bir avlu mu diyeyim? Yani tam bilemedim nerede. Ha, evet, şurada işte. Ya bakın, şöyle küçücük bir, hemen bir avlu gibi bir alan da var. Ama bazen bu kadarcık alan bile insana yetiyor gerçekten. Üst katta da teras var yine. Ee, Üst kat içinde böyle bir imkan var. Çok uzattık. Ev benim ev değil. Ama yani ev temizliği, böyle her şeyle dört dörtlük yapılması hoşuma gitti. Fiyat olarak söylediğim gibi böyle bir tık belki biraz pahalı gelebilir ama yapılan işlere göre uygun diyeyim. Cep numarasını vereyim emlakçının: 0 546 205 51 16. Pelitköy'deki bu güzel evi satın almak isterseniz emlakçının telefon numarası dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Avşa Adası'nda satılık müstakil bahçeli masrafsız ev diyor. 2 milyon 450 bin TL fiyatı var. Marmara, Balıkesir Marmara Deniz Mahallesi'nde, yani Avşa Adası Marmara Adası'na bağlı olduğu için böyle. 10 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 200 metrekare brüt, 196 metrekare net bir alanı var. 50 metrekarelik de bahçe alanı varmış. 2 artı 1 oda sayısı. Müstakil tapulu bina, yaşı 5-10 arası demiş. Yeni yapılmış bir bina. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Avşa Adası'nda Deniz Mahallesi'nde çiftlik mevkiinde müstakil bahçesi olan, içinde meyve ağaçları, büyük verandası olan, kafa dinlemeye harika mevkide, doğayla iç içe, tam yatırımlık bir ev demiş. Yani zaten konum olarak denizin dibindesiniz. Biraz sonra fotoğraflarda da göreceğiz onu. Denize şu kadar mı uzak, bu kadar mı uzak diye bakmaya gerek yok. Yani Avşa Adası tamam, bir Cunda değil, işte Bozcaada değil, hatta Gökçeada bile değil diyebilirim. Ama yani yine de böyle bir adam yaşamı isteyenler, bakın etrafı böyle çok dip dibe evler yok, şeyler yok. Böyle daha sakin, daha müstakil bir hayat düşünenler için ideal olabilir. Evet, deniz sonuçta Marmara Denizi. Yani Ege değil, yani Akdeniz değil. Ama
yine burada da 2 ay, en azından 2,5 ay bir şekilde denize girebilirsiniz diyelim. Belli bir aylarda yine denize girilebilir seviyeye geliyor. Böyle tamam, çok böyle pırıl pırıl değil. Dediğim gibi Akdeniz gibi değil ama yine de 2-3 ay bir şekilde deniz olanağı var diyelim. Bakın, hem deniz manzarası var evin, hem de plaja yine yürüme mesafesinde. Böyle hem deniz manzaram olsun, hem de böyle nedir? Böyle daha böyle sakin bir evim olsun diyenler, bir adada yaşayayım isteyenler veya yazlık olarak düşünenler için her şeyle hazır. Yani en azından tadilat masrafı yok. Ne çatısında ne odalarında. Deminden beri ben konuşurken size fotoğraflarını gezdiriyorum. Her şeyle bu da dört dörtlük hazır halde olan evlerden biri. 2 milyon 450 bin TL fiyatı var. Metrekaresi de iyi, bahçesi de var. Düşünenler için emlakçısının telefon numarasını ileteyim. 0553 743 2087 cep telefon numarası. Alternatif bir ilan olarak bu da aklınızda bulunsun diyelim ve işte yine popüler bölgelerden birine gelelim. Normalde biz hani 3,5 civarına kadar kapakta öyle yazmıştım. Ama bu böyle birazcık bir tık aşıyor, ama bilmiyorum, belki bir pazarlık olur, bir şey olur. Tek katlı, bahçesinde 2 ayrı müstakil evi olan merkezi konum. Yine beni tav eden bu durum oldu. 2 tane ev var yine bir bahçe içerisinde. Biraz önce de anlattım. Böyle birileriyle belki ortak alıp, ne bileyim, anne baba olur, kardeş olur, akraba olur. Neyse, bu konuları anlattık zaten. Biz ilanımıza dönelim. 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. Ayvalık Altınova mahallesinde 175 metrekare brüt, 160 metrekare net bir alanı var. Açık alanı 205 metrekare. Bu toplam herhalde 205 metrekare. Oda sayısı 4 artı 2 demiş. Kat mülkiyetli, kimden? Emlak ofisinden takas, evet demiş. Açıklamada ne diyor? Ayvalık Altınova'da eski yerleşim olan Merkez Mahallesi'nde tarihi sokaklara komşu diyor. İçinde 3 artı bir ayrı mutfak taş ev varmış. Bir de 1+1 açık mutfak yeni yapılmış 8 yaşında bir daire varmış. Avlusu 60 metremiş. Bölgede değerli evler ve tarihi binalar arasında konumlanmıştır diyor. Meşhur Hacı Bayram Veli Camii bölgesindedir diyor. Her yeri yürüme mesafesinde. Altınova sahile plaja 4 kilometre mesafede diyor. Toplam arsa payı 205 metre kareymiş. İmar 0,75 tabanlıymış. 2 kat izni varmış. Bu da bakın ekstra sizin için iyi bir durum olabilir. İnşaat isteyenler için taban oturumu 155 metre, üst kat 170 metrekare net kullanım alanı oluşmaktadır diyor. Toplam 4 tane 2 artı 1, 8 tane 1 artı 1, 2 tane 4 artı 1 daire yapılmaktadır diyor. Projesi çizilmiştir. İstenildiği takdirde inşaata başlanabilir. İnşaat sorunu yoktur. Evin acil olan tüm bakımları yapılmıştır. Bölgede emsali zor bulunan bir evdir demiş. Bakın yani burayı hani böyle yıkıp 4 tane 2 artı bir daire gibi, böyle ileride, tabii ki şimdi alın yıkın demiyorum da, yarın öbür gün tekrar böyle inşaat piyasası canlanırsa şayet, yatırım amaçlı böyle bir şeye de çevirebilirsiniz. Şu an böyle müstakil ev gibi kullanıp ileride işte tekrar böyle inşaat piyasası vesaire canlandığında işte 4 tane 2 artı bir ya da 8 tane 1 artı bir böyle daire yapılabiliyormuş. Bu da bir avantaj diyelim. Ama hiç o haliyle kullanmayayım, ben böyle müstakil olarak kullanayım derseniz de yine derli toplu bir ev ve 2 tane ev olması da yine bir avantaj. Biraz önce hep anlattım. Yani gerçekten bu haliyle bile hiç böyle çok bir masrafı olan bir yer değil. Hatta hiç gibi, ama tabii ki belki işte dekorasyon amaçlı bir şeyler yapılabilir. 2 tane, bir tane de 1+1 dairesi var. Bu da bir avantaj. Altınova nerede? Ayvalık'a çok yakın bir mesafe. Önceden kendisi belediyeydi ama işte sonra mahalle vesaire falan yapılınca otomatik olarak Ayvalık'a bağlandı. Ayvalık merkeze 12 kilometre bir mesafesi var. İşte arabayla 10 dakika civarı diyelim.
İşte Sarımsaklı yine çok yakın mesafede, işte ne kadar, işte aşağı yukarı 7-8 kilometre mesafede. Söylemiş zaten, plaja 3 kilometre 4 kilometre yürüme mesafesinde bir yer. Böyle hem deniz olsun hem Ayvalık gibi popüler bir bölge olsun düşünenler için, hem ileriye dönük böyle bir yatırım amaçlı düşünenler için, evet fiyat çok ucuz değil ama yani oldukça iyi bir potansiyeli var evin diyelim. Hem konum olarak hem böyle ekstra inşaat izinleri vesairesi olarak. Bütçesi iyi olanlar veya uygun olanlar diyeyim, bu duruma müsait olanlar düşünüp alternatif olarak bir kenara yazabilir diyelim. Cep telefon numarasını vereyim: 0535 061 33 çift 0 cep telefon numarası emlakçısının. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Ezine Çamlıca köyünde satılık taş ev ve betonarme ev. Yine benim iki tane evli ilanlarımdan birisi. 1 milyon 300 bin TL fiyatı var. Çanakkale Ezine Çamlıca köyünde satılık müstakil ev diyor. 260 metrekare brüt, 140 metrekare net bir alanı var. 2 artı 1 demiş oda sayısı. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Çanakkale'li Ezine ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 260 metrekare arsa içerisinde 60 metrekare ve 80 metrekare 2 artı 1 taş ev ve betonarme ev bulunan, yola 20 metre cephesi olan, elektrik su problemi bulunmayan betonarme ve taş ev satılıktır diyor. Bununla ilgili işte emlakçılıkla ilgili şeyler anlatmış. Şöyle konumuna bir bakalım. Denize ne kadar mesafedesiniz? Böyle Ezine'nin böyle daha böyle yukarısında, kuzeyinde olan bir bölge burası ama böyle denize çok yakın değil ama 23 kilometre, işte 20 kilometre, 20-25 kilometre mesafede denizlere olan uzaklığınız diyelim. Mesela Behramkale, Assos'a 45 kilometre mesafesi varmış. İşte Küçükkuyu taraflarına, Altınoluk taraflarına geçmek isterseniz de 43 kilometre mesafesi var. İşte Geyikli tarafına ne kadar? 25 kilometre, Geyikli tarafına da mesafesi var. Çünkü Geyikli'ye çok uzak sayılmaz. Yani bu da söylediğim gibi iki tane ev olan ilanlardan. Ne diyor? 260 metrekare arsa içerisinde bir tanesi taş ev, bir tanesi betonarme. Taş ev eski olan ev muhtemelen. Yanına daha sonradan da böyle bir tane betonarme bir ev yapılmış. Evet, bunun böyle biraz değil yani bayağı bir tadilat masrafı var. Ama yine bu da işte biraz önce anlattıklarımla aynı. Böyle iki tane ev olsun diyenler, ortak böyle bir yer alalım. İşte artık arkadaşınız mı olur, akrabanız mı olur bilemiyorum. Yani bahçesi güzel. Tabii ki biraz böyle bakım yaptıktan sonra çok daha güzel hale gelecektir. Ama evin tadilat işi var mı? Var, ama şöyle bir avantaj: en azından ne bileyim böyle çok ağır işleri yok. Duvarlar yıkık değil. Yine az da olsa bir zemin belli. Hani duvar neresi belli, çatı neresi belli. E, Böyle e, yani böyle acayip evler bakıyoruz biliyorsunuz. Duvar neresi, çatı neresi belli olmayan yerler bakıyoruz. Bunun evet işi var ama hani böyle komple de yıkık dökük değil. Yani bu işlerden anlayan biriyseniz kendiniz bile bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Biraz usta yardımı, biraz işte kendiniz. Bu ilan da açıkçası hoşuma giden ilanlardan birisi oldu. Çünkü iki tane ev olması e, bence bir avantaj. Hep söylüyorum yani, ortak birisiyle alınabilir. Ortak birisiyle ev mi alınır derseniz niye olmasın? İkinizin de köy hayali vardır. Bütçeleri birleştirip böyle bir ev alınabilir. Tapu da ikiye bölünür. Hisseli tapu olur. Ona göre ne bileyim sözleşme yapılır, anlaşma yapılır. Neyse, artık onlar size kalmış diyelim. 1 milyon 300 bin TL fiyatını söyledik. Emlakçısının cep numarası 0533 727 01 62 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu da yine Çanakkale Kaz Dağları Assos tarafı düşünenlere. Sahile 15 dakika, bahçeli köy evi diyor. 1 milyon 350 bin TL fiyatı var. 4 Haziran
2024 tarihinde yayınlanmış. Çanakkale Ezine Yaylacık köyünde 190 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. Müstakil tapulu diyor. Açıklamada ne demiş? %90 metrekare arsa üzerinde 100 metrekare ev demiş. Tapuda kayıtlı ve elektrik su altyapısı hazırdır demiş. 3 oda 1 salon mutfak şeklinde olan ev yığma kagir inşa edilmiş taş evdir demiş. Taşıyıcı duvarları sağlamdır. Zemin ve tavan onarılabilir durumdadır demiş. Tadilatı uygundur demiş. İstenilse 430 metrekare yan bahçesi de alınarak bahçe büyütülebilir demiş. Zeminden deniz ve Bozcaada görülmektedir demiş. İkinci katta harika manzaraya sahip bir teras yapılabilir. Köy imarı olan parselde yeni yapılmak istenirse %40 artı %40 iki kat imar planı bulunmaktaymış. Şöyle konumuna bakalım. Gerçi demiş denize sahile mesafesine ama biz yine şöyle bir bakalım. Bu böyle denize daha yakın olan bir yerlerde anladığım kadarıyla. Bakalım nerede? Yani 10 kilometre, 10-15 kilometre arası diyelim yine plaja, denize. Şöyle bu Behramkale'ye işte Assos'a daha yakın 20-21 kilometre mesafede. Küçükkuyu'ya 30 kilometre mesafesi var. Bu da böyle deniz düşünenler için veya böyle Assos antik kentin yakınlarında olalım, Kaz Dağları'nda olalım diyenler için alternatif olabilir. Ya evle ilgili çok fotoğraf yok. Böyle üstten çekilmiş var mıydı acaba? Bakın Tavaklı sahili Bozcaada uzakta olsa gözüküyor. Buna deniz manzarası diyemeyiz ama bakın ev zaten böyle belirtmiş burada. Tadilat ihtiyacı vardır demiş. Ama duvarları vesairesi sağlam demiş en azından. Anladığım kadarıyla iç kısma tadilat yapılacak. İstenirse herhalde şu kısımdaki bahçe de satılıkmış anladığım kadarıyla. Bu kısımdaki bilemedim tam. Bakın böyle etrafında taş evler de var. Yani bakıyorum da bir fotoğraf bulabilecek miyim iç kısmı ile ilgili? Maalesef iç kısmı ile ilgili bir fotoğraf yok. Yani plaja, denize nispeten yakın sayılabilecek evlerden bu da. Alternatif bir ilan olarak dursun diyelim. 1 milyon 350 bin TL fiyatı var dedik. Emlakçısının cep numarası 0506 491 15 53 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi nereye geldik? Selimiye merkezli müstakil satılık ev diyor. Muğla Milas Selimiye'de 2 milyon 150 bin TL fiyatı var. 136 metrekare brüt, 70 metrekare net bir alanı var. Müstakil tapulu, kimden, emlak ofisinden satılık diyor. Açıklamada ne demiş? Evimiz 2 artı 1 oda olup harici deposu, garajı, bahçesi bulunmaktadır. Çarşıya, pazara yürüme mesafesindedir. Oturulabilir durumdadır demiş. Şöyle ilk önce hemen böyle bir konumuna bakalım. Şöyle konumundan denize uzaklığınıza bakalım. İlk yaptığımız iş o. Denize ne kadar mesafe o? 14 kilometre bir mesafede, işte Güllük kısmını düşünürseniz de 18 kilometre civarında diyelim. Akbüye ne kadarmış? Akbüye de yine aşağı yukarı 20 kilometre mesafede. Yani birçok bölgeye yakın durumda diyelim. Denize işte çok uzak değil. Yani şey olarak bence mesafe iyi diyelim. Böyle bir ekstra böyle etrafına bakıyorum da işte sağlık ocağı var, eczane var. Böyle çok boşta olan bir şey de değil. Okul var yine. Liseymiş hatta. İlkokul var, lisesi var. Böyle çok kuytuda kalan bir köyde değil. Şöyle bir fotoğraflarını bir inceleyelim. Yani bu yine böyle kutu gibi ev derler ya, bu da öyle kutu gibi evlerden, böyle dışı güzel tuğlalarla işte şeylerle örülmüş, küçük böyle minik bahçesi olan, iç kısmı da nispeten yapılı, hani böyle çok fazla masrafı yok. Bu dışarıdan görünümü içeriden görünümü tam çözemedim. Bakın bahçe kısmı oldukça güzel bana. Hem bu şeymiş, garaj
kısmı aracınız için kendini garajda yapmış. Satın almayı düşünürseniz garajınızda mevcut diyelim, hazırda diyelim. Bunun harici evde böyle dört dörtlük her şey yeni falan değil ama işte yapılacak böyle yani dekorasyon harici yapılacak işi yok gibi gözüküyor. Hem çatısı hem duvarları hem iç kısmı gayet iyi, hemen oturulabilir vaziyette bir ev. 2 milyon 150 bin TL fiyatı var. Denize de yakın. Muğla Milas'ta sonuçta makul sayılabilecek rakamlar bunlar. Cep numarasını söyleyeyim: 0543 404 2093. Düşünenler alternatif olarak alabilir. Ve bir diğer ilanımıza geçtik. Datça Reşadiye Mahallesi'nde satılık tarihi taş ev ve bahçesi diyor, 2 milyon 850 bin TL fiyatı var. Muğla Datça Reşadiye Mahallesi'nde 180 metrekare brüt, 55 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1 demiş. Kat mülkiyetli, kimden? Emlak ofisinden. Bunun böyle bir açıklamaya ihtiyacı var. Bakalım ne diyor. Taş evimiz Reşadiye Mahallesi merkezinde yer almaktadır. Olive Farm Tenis Kulübü'ne komşudur demiş. 180 metrekare arsa içerisinde 18 metrekare kayıtlı binaya ek 37 metrekare daha inşaat alanı vardır demiş. Yani burada 18 metrekare kayıtlı bir bina varmış. Tamam, tabuda işliymiş. Ama 37 metrekarelikte bir ekstra bir inşaat alanınız varmış. Proje onayı sonrasında 180 metrekare bahçe içerisinde 55 metrekare tek kat oturumlu 1+1 yüksek tavanlı müstakil bir ev inşa etmeye uygundur demiş. İnşaat ve projelendirme süreci ofisimiz referanslı firmalar ile ortak çalışmalar yapmakta ve yeni mülk sahiplerine destek vermektedir demiş. Taş evimiz şu an yarı yıkık durumda. Bahçesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır demiş. İnşaatında kullanılacak orijinal taşlar ayrılmış olup evin bahçesinde kullanıma hazır beklemektedir demiş. Bunun harici ne demiş? Eski Datça Mahallesi'ne en yakın mahalleymiş. Arnavut kaldırımlarıyla, çevre güzelleştirmesi gibi çalışmalarla benzer bir dokuya sahip hale gelmiştir demiş. Eski Datça fiyatları göz önünde bulunursa aynı değere kadar dik ivmede artış gösterecek ve yatırımcısına kazandıracaktır demiş. Ana yola 200 metre mesafede. İşte Datça Devlet Hastanesi'ne arabayla 5 dakika, Datça Bodrum Feribotuna arabayla 8 dakika mesafede, Datça Merkezi Kumluk Plajı'na arabayla 10 dakika mesafedeymiş. Yine bu da işte Datça'yı düşünenler için alternatif olarak aldım. Biraz önceki ev çok hani küçük derseniz, böyle metrekaresi böyle biraz daha büyük bir yer düşünenler olursa diye. Yani denize, plaja böyle çok uzak mesafeler değil, yürülebilecek mesafeler de Datça merkez olsun, eski Datça olsun, e, böyle çok işte araç gerektirmeyecek konumda diyelim. Evet, çok yakın değil ama sonuçta çok uzakta değil. Yani evet, bakın 18 metrekare burada küçücük bir taş, şu alan galiba anladığım kadarıyla. Ama buna bir inşaat izni hakkınızda varmış. Bu da projelendirip böyle evi büyütüyor musunuz artık? Hani bu emlakçıyla bu işleri görüşmek gerekiyor. Tenis kulübüyle komşuymuş. Yani tenis kulübü varsa zenginler de var demektir. Bir şekilde o ev, bakın işte burada göstermiş. Zaten eski Datça'ya çok yakın, en yakın mahalle diyor. Oradaki fiyatları da gerçekten ben de biliyorum. Yani hep oraya doğru gidecektir diyor bu gidişle. Yani Datça bu fiyatlarda açıkçası 2 milyon 850 bin TL'de. Yani metrekare en azından biraz, evet şu an hani hazır yapıldı değil ama arsa metrekaresi en azından güzel bir boyutta diyelim. Toplamda da 55 metrekarelik bir yapı yaparsanız bu fiyatı çok çok zaten aşacaktır otomatik olarak diyelim. Düşünenler için alternatif bir ilan olsun. Datça'nın çok böyle koyu fanatik aşıkları var biliyorum. Belki onlardan biri denk gelirse alternatif olarak değerlendirebilir. Cep numarasını söyleyeyim: 0537 215 65 74 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik.
Şimdi neredeyiz? Şimdi Kaş'tayız. Kaş, daha doğrusu Kalkan'a biraz daha yakın bu galiba. Kaş Hacı olan müstakil satılık ev ve bahçesi diyor. Müstakil parsel diyor. 2 milyon 900 bin TL fiyatı var. Kaş Bezirgen Mahallesi'nde 11 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış 85 metrekare brüt, 75 metrekare net bir alanı var. Açık alan 350 metrekare demiş. Şimdi biraz sonra açıklamada göreceğiz, bunu tam anlayamadım. Oda sayısı 1+1 demiş. Müstakil tapulu, kimden, emlak ofisinden bir yer. Açıklamada ne diyor? Hacıoğlan Mahallesi'ne kaçırılmayacak fırsat. Her şeyle muayyer olan yerimiz 2330 metrekare olup diyor. Bunu anlayamadım. Hani 2330 metrekare mi yoksa işte 350 metrekare mi, açık alan hangisi? Bilemedim yani, emlakçıyla bu konuyu görüşmek gerekiyor. Çünkü burada açık alan 350 metrekare diyor. Burada da 2330 metrekare diyor. Neyse, resmi kadastral yola cephedir diyor. Arsa içindeki ev tapuya işlenmiş ve 2 odalı taş duvarlı ahır geçmektedir diyor. Elektrik ve su abonesi almadığı sorun olmayıp dosya ücreti alınarak sizin için de alınabilir demiş. Doğa ve vadi manzarasına sahip olan arsamız ticari amaçla kullanılan villaların çok yoğun olduğu Hacıoğlan mevkiinde yer almaktadır diyor. İmar sorunu ve elektrik su problemi yaşamak istemeyenler için kaçırılmayacak kupon bir arsadır demiş. Şöyle hemen ilk önce konumuna bakalım. İşte Kalkan mı bu? Evet, Kalkan'a 6 kilometre mesafede gözüküyor. Yani evet, 6 kilometre hiç bir şey değil. Şurada sınırınız. Plaj zaten, eğer şuralarda bir denize girecek bir alanınız varsa zaten direkt yürüme mesafesi diyeyim. Villaların yoğun olduğu bir bölgededir diyor. Kaş'a ne kadar mesafesi varmış? Kaş merkezi de aşağı yukarı işte 18 kilometre civarında bir yer. Yani böyle denize girme olanağı bu kadar yakın, biliyorsunuz hani böyle Kaş'ın daha ücra köylerinde bile acayip fiyatlı evler var. Evet, bunun böyle bir tadilat gerekliliği var. Böyle tam bir köy içerisinde de değil bu ev. Ama bu tarz yerleri tercih eden de oluyor. Hani etrafımda böyle birileri olsun istemiyor. Sessiz, sakin kafa dinleyeyim diyor. Bu tarz düşünenler için bence ideal. Yani evle ilgili, içiyle ilgili fotoğraf yayınlamamış ama zaten hani ahır, tapuda bile ahır kayıtlıymış. Oldukça çok nedir, tadilat masrafı var. Hem çatı olsun hem iç dekorasyon olsun. Ama en azından dış duvarlar sağlam gözüküyor. Bu da bir şey. Hep söylüyorum yani, taş duvar işçiliği çok pahalı durumda şu an. En azından dışı sağlamsa oradan iyi bir masraftan kurtuluyorsunuz diyeyim. İç kısmı işte bir şekilde alçıpanla, şunla bununla, yutonkla vesaireyle örülüp daha kolay toparlanabilir hale gelir. Ama böyle yığma taş veya ne bileyim işte e, sıva taş vesaire çok daha zor. İşçiliği, hem ücreti hem işçiliği zor. Burada böyle çok taş da var. Bilmiyorum hani bunlar sizin arazinizde mi kalıyor? Orayı tam anlayamadım işte. 2300 metrekare demiş, sonra 330 metrekare demiş, orayı anlayamadım ama bakın bol bol da taş var. Etrafını, duvarları taş duvarla örebilirsiniz. Yine ne bileyim süs havuzları vesaire yapabilirsiniz bu taşlarla. Birçok alternatif var. Denize zaten yürüme mesafesinde. Kalkan'a 5-6 kilometre mesafe hiçbir şey değil. Hem böyle denize yakın hem böyle popüler yerlere de yakın ama çok yakın değil. Böyle komşu istemeyen, sessiz, sakin, takılayım ben diyenler için bence ideal bir ilan. 2 milyon 900 bin TL'de fiyatı var. Oranın koşulları düşünüldüğünde ve denize de böyle bir mesafe düşünüldüğünde bence makul bir ilan gerçekten. Cep numarasını ileteyim: 0505 770 7007 cep telefon numarası diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Bir diğer ilanımız nereden? Yine böyle Kuşadası severlere hitap eden bir yer diyelim. 370 metrekare arsa içerisinde müstakil taş ev diyor. 2 milyon 890 bin TL fiyatı var. Aydın Söke Serçin Mahallesi'nde 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 370 metrekare
Brüt 140 metrekare net bir alanı var. 300 metrekare açık alan demiş. Bilmiyorum acaba karıştırmış mı bu tapu alanını. Neyse bakalım. Oda sayısı 2,5+1 demiş. Müstakil tapulu, kimden? Sahibinden bir ev. Bafa Gölü manzaralı, elektrik, su aboneliği aktif. Didim, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, en az 30 dakika, en fazla 1,5 saat yolculuk ile ulaşabileceğiniz muhteşem bir konumda diyor. Köy ortamının sessizliği arzu edildiğinde en meşhur beldelere yakınlığıyla avantajlı demiş. Şöyle bakalım, ben daha önceden bakmıştım. Gerçekten plajlara böyle işte 15, 16, hadi bilemediniz maksimum 20 kilometre mesafede. Bakın Doğan Bey bu Kuşadası'na bağlı bir belde diyeyim. Çok güzel Rum evleri, böyle işte Alaçatı, Cunda, işte Bozcaada'daki Rum evleri, hatta bazıları ondan bile güzel böyle evlerin olduğu bir yer. 20 kilometre mesafesi var oraya. İşte Güzelçamlı'ya 24 kilometre mesafe. Kuşadası merkeze de 35 kilometre mesafe. Yani denize 15, maksimum 20 kilometre mesafeniz var. Birçok alan yakın. Bakın Akbük 17 kilometre. Hiçbir şey değil. Arabanız olduğu takdirde ilan sahibi de belirtmiş zaten. Demiş ki birçok tatil beldesine yakın mesafedesiniz. Bu evi de niye aldım? Evet, gerçekten bu da böyle taş ev gibi duran taş ev ilanlarından. Dış kısmı gayet güzel yapılmış. İç kısmı da böyle çok yıkık dökük harabe değil ama böyle biraz ufak tefek işleri var. Ne bileyim, zemin cilalanabilir, zımparalanabilir veya işte zevkinize göre parke yapılabilir. Geniş bir bahçesi de var anladığım kadarıyla. Yani zaten iç dış kısma söyleyeceğimiz bir şey yok gördüğünüz gibi. İç kısımda da dediğim gibi bakın, bazıları işte bunu, ya herkesin kendi zevkidir ama işte şu ahşap, eski rabıta mı diyorlar, rabıta tahta mı diyorlar, bunu tam bilemedim şimdi. İşte bunu zımparalayıp işte ne bileyim aralarına macun çekip bir üzerine bir cilayla çok güzel bir hale getirebilirsiniz. Ama bazısı bunu istemiyor. İşte bunun üzerine bu kadar güzel orijinal bir şeye üzerine direkt işte ne bileyim beton atanı var, işte parke döşeğini var. Ya işte herkesin kendine göre bir zevki var ama bana göre de bu orijinal haliyle bırakılmalı. Tabii ki bu halde bırakın demiyorum. Söylediğim gibi işte macun, işte zımpara, macun, sonra cila veya da işte ona ahşap rengine uygun bir boya gibi bir şey yapabilirsiniz. Yani söyleyeceğim bu: terası var, güzel bahçesi var, geniş, dış bakımdan oldukça güzel durumda olan bir ev. Böyle avlulu, büyük bir avlusu da var. İşte aracınızla park edebilirsiniz. Ne bileyim, burada bakın yine böyle fırın gibi bir şey de var, ocağı da var. Konum olarak birçok noktaya da yakın. 2.890.000 TL fiyatını söyledik. Sahibinden bir ilan, cep numarası 0505 702 64 50 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Evet, bu evde böyle benim o 3,5 milyonluk sınırımızı geçen evlerden ama ev çok hoşuma gitti. Bunu da eklemek istedim. Akyaka Kuyucak'ta resmi yapı kayıt alınmış satılık rustik ev diyor. 3.750.000 TL fiyatı var. Muğla Menteşe Kuyucak Mahallesi'nde 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 150 metrekare brüt, 120 metrekare net bir alanı var. Açık alan belirtilmemiş. Oda sayısı 2+1 demiş. Bina yaşı 4. Emlak ofisinden takas hayır demiş. Ne diyor? Akyaka'nın yaylası Kuyucak'ta düşlerinizi süsleyecek 600 metrekare müstakil tapulu alan olup sadece sizin kullanımınızda olacak, toplam 2 dönüm yakın arazi içerisinde. Yani bu herhalde 600 metrekaresinin tapulu araziniz, bu 2 dönümlük arazide herhalde devletin arazisi gibi bir şey oluyor ama böyle cüzi bir kirayla kullanım hakkı sizde oluyor diyelim. 120 metrekare 3+1 şirin bir ahşap ev olan, yeşillikler içinde sadece kuş seslerinin duyulduğu, komşu gürültüsü, araba sesi olmayan, yapı kayıt belgesi, su ve elektrik aboneliği alınmış, sorunsuz kaçırılmayacak fırsat arazimiz.
satılıktır diyor. Akyaka'ya sadece 7 kilometre uzaklıkta diyor. Kuyucak köyü çok eski bir yörük köyü olup 700 metre rakımda balıyla ünlü bir dağ köyüdür demiş. Şöyle biz de bakalım ilk önce bir konuma. Evet, yani Akyaka'ya gerçekten 7 kilometre demiş. Muhtemelen hani bu yollarla uzuyor. Burada da zaten aşağı yukarı 4 kilometre civarı gösteriyor. Yani araç olduğu takdirde zaten söylemeye gerek yok. Çok kısa bir mesafede hemen Akyaka'ya, plaja, denize inebilirsiniz. Niye aldım bu evi onu söylüyordum. İlk önce şunu söyleyeyim. Arsa tapuluymuş. Yapı kayıt belgesi yapılmış ama daha böyle herhalde resmi tapusu çıkmamış. Resmi tapusu çıkmamış derken binanın resmi tapusu çıkmamış. Yoksa arsa tapusu var. Ama buralarda bu tarz yüzlerce ev var diyeyim. En azından elektriği, su, her şeyi bağlı. Bakın ev gerçekten çok hoşuma gitti. Yani ahşap işçiliği herhalde bu kadar güzel yapılabilir. Hem ahşap işçiliği çok güzel, hem işte pencereler çok güzel yapılmış. Yani her şeyi gerçekten bakın şu korkuluklar hepsi çok böyle orijinal yapılmış. Sadece şu duvar kağıdı buraya hiç olmamış. Bunu direkt söküp atabilirsiniz. Bunun harici pencereleriyle ne bileyim ahşap yapısıyla çok bakın veranda işte teras böyle müthiş doğanın içerisinde hiç ilan sahibi de yazmış zaten komşu vesaire istemiyorsanız demiş. Bunun için dört dörtlük bir ev. Yani söyleyecek bir şey yok. Ev hani bu tarz yerleri beğenenler için gerçekten çok güzel bir ev. Tabii herkesin tercihi olmuyor bu tarz yerler ama benim hoşuma giden bir yer. Belki benim gibi böyle hoşuna gidenler olursa alternatif olarak düşünebilir. Bakın işte yapı kayıt belgesi de var. İşte bilmiyorum tapusu ne zaman çıkar mı, ne kadar sürede çıkar. Elbette ki çıkacaktır artık kayıt belgesi falan olmuş ama. Yani devletin arazisini de kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. 600 metrekare kendi araziniz üzerinize. Kocaman bir alan. Böyle iş çıkarak bu cepte emlakçısının cep telefonunda ileteyim 0532 381 45 49 45 49. Artık yayının sonuna geldik, konuşamıyorum. Dilim damağıma yapıştı, ağzım kurudu. Neyse bugün de videomuzun sonuna geldik diyelim. Yani biliyorsunuz zaten uygun hesaplı ev ilanları yayınlıyoruz. Haftada 1, 2 bazen işte daire de ekliyoruz. 3 de olabiliyor. Bu orta bütçeli seviyede ilk videomuzdu. Eğer talep görürse evet yapın devam edin derseniz belki bunu da haftada bir yaparız veya 2 haftada bir böyle bir şey de yapabiliriz. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.